İyi günler arkadaşlar. Bugün bu elbiseyi çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle saçlarını kenara çekelim. Yaka şöyle. Evet. Yakamız şöyle. Gövdemiz. Çok şık bir elbise. Demiş olduğum gibi, her zamanki söylediğim gibi arkadaşlar. Elbisenin sayıları önemli. Sayılar tutmazsa en güzel yünden de örseniz hiçbir şeye benzemez. Tabii ki benim yünlerim de çok güzel. Alize'nin, Nako'nun simli iplerini kullanıyorum her zaman. Bugün bu elbisemizi çalışalım. Ben şişlerime şu an 32 ilmek buraya, 32 ilmek de buraya attım arkadaşlar. Çünkü ben hem arkayı hem önü birlikte götürmek istiyorum. Birisi ön, birisi arka parçamız olacak. İlk önce 32 ilmek attım her parça için. Şimdi tek lastikle başlıyoruz. Şu yaka bölümü tek lastik oluyor. İlmekleri de sık attığım için ilk sırayı örmem zor oluyor. Tek lastik aşağı yukarı 3 parmağa yakın, santim olarak ben size onun ölçüsünü vermek istiyorum. Bu 32 ilmeği 3 parmak kadar tek lastik örüyoruz. Böyle çok vaktinizi almamak için ben şimdi lastik bölümünü örüp geliyorum arkadaşlar. Evet. Arkanın da önünde yakası yarıya geldi arkadaşlar. Yaka uzunluğu 4 santim olması gerekiyor. Şu yaka uzunluğumuz ikiye katlanmamış hali 4 santim olacak. 4 santim olduktan sonra yakadan ilmeklerimizi kesip gövdeyi göstereceğim. Ben 4 santim olasıya kadar örüp geliyorum. Yakamızın genişliği tam 4 santim oldu. Tek lastik. Şimdi yakayla gövdeyi ayırıyoruz. Şimdi buradan 7 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6
7 ilmek. Evet, 7 ilmek kesiyoruz ve burada lastik örmeye son veriyoruz. Şimdi düze geçiyoruz. Şişimizi tamamen düz örerek bitiriyoruz. Sonra diğer gövdeye geçiyoruz. Evet, düz örerek bitirmiyoruz. Bitiriyoruz dedim ama gövdeyi böldüğümüz yer düz. 7 ilmek. Burada tekrar lastik örüyoruz. 2, 4, 6. Bir de şişimizdeki şöyle 7 ilmeği tek lastik örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Dönüşte şimdi diğer yakayı da kesiyoruz. Aynı şekilde 7 ilmek burada kesiyoruz. Aynı şeyi uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi düz örüyoruz. Bitmesine 7 ilmek kalaraktan tek lastik örüyoruz. İki, 4, 6, 7. Evet, şimdi tek lastik biterken evet. Şimdi her iki taraftan da gidiş tarafından 7 ilmek kestik. Düz ördük. Bitirmeden önce 7 ilmek tek lastik ördük. Aynı şekilde bunu da öyle yaptık. Şimdi dönüyoruz. 7 ilmek kesiyoruz. Diğer kol üstünü kesiyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Yakamızın lastiği tamamen bitmiş oldu. Şimdi burası gövde. Şu an gövdemizi örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer yakanın omzunu da kestik mi bu şekilde gövdeyi düz örmemiz gerekiyor. Şimdi biz şuradayız. Şu omzu da kestikten sonra şu gövdenin şu kısmını 10 santim uzunlukta örüyoruz. Evet. Şimdi diğer omuzu, böylece arka ve ön parçasını bitirmiş oluyoruz aynı anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Geriye 18 ilmek kalmış oluyor. Bu 18 ilmeği buradan giderken ters örüyoruz.
Evet. Gövde çıktı. Omuz yaka çıktı. Şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle omuzları diktikten sonra şöyle kıvırdığımızda şu an gövdeye giriyoruz artık. Şimdi düz örgü. 10 santim uzunlukta şu lastiğe kadar 10 santim düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Ben arada size şöyle bir 2-3 parmak ördüm mü düz örgüsünü çıkardım mı size gelip göstereceğim. Evet, düz örgüden bir 3 parmak kadar ördüm. Size göstermek için getirdim. Şöyle şurası yaka bölümü olacak. Şöyle. Bir 3 parmak daha ördükten sonra 4 sıra tek lastik örüp bitireceğiz. Ben biraz daha örüp bitirme sırasına getirdiğimde geliyorum. Evet, şimdi tamamen örgülerimi bitirmiş bulunmaktayım. Evet, önce şuradan başladık. 32 ilmek attık, tek lastik ördük, 4 santim tek lastik ördük. Sonra sağdan ve soldan 7'şer ilmek kapattık. 18 ilmek düz örgü devam ettik. 18 ilmeği 10 santim ördük. 10 santim ördükten sonra 4 sıra tek lastik ördüm ve bitirdim. Şu şekil olacak elbisemiz. Bunu dikerken düzü düzüne getirip arkadaşlar bu ipleri bıraktım. Şu ucundaki iplerle dikiyorum ben bunu. O zaman kopartıyorum. Diktiğim için de uzun uzun bırakıyorum. Bunu dikerken şuradan yarıya kadar iç tarafından yarıdan sonrasını bunu çevirip bu taraftan dikiyoruz ki bunu çevirdiğimizde dikiş izi belli olmasın diye yakadan dikiyoruz. Bir de tam şuraya kadar çıkarmadım. Şöyle bir yarım santim kadar boşluk bıraktım koltuk altında. Şu yanları da dediğim gibi yarıya kadar bu tersinden yarıdan sonrasını çevirip düzünden dikiyorsunuz. Ve bebeğinize giydiriyorsunuz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna ve paylaşımlara değerseniz, paylaşırsanız, beğenirseniz benim bu işi devam ettirmem açısından çok yararlı olacaktır. Bir de bu örmüş olduğum şeyler, örgüler o kadar çoğaldı ki bunları Instagram'da satış da yapmak istiyorum. Bana ulaşabilmeniz için Instagram'dan oyuncak modasına abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Hayırlı günler.